Arkadaşlar ben Bülent. Yine Qashqai'yi tanıtmaya devam ediyorum. Bugün bu videoda sizlere Qashqai'nin otomatik park özelliğini, yani biliyorsunuz bu arabada kendi kendine park edebilme özelliği var. Hem paralel hem dikey bir şekilde kendi kendine park edebiliyor. Bunu gayet de güzel yapıyor. Şimdi bunu size bu videoda göstermeye çalışacağım. Bir de bu videonun devamına da hız sabitleyicisini, hız limitörünü ve tabela okuyucu nasıl çalışıyor, bunları da bu videonun sonuna ekleyeceğim. Bazı arkadaşlar sormuştu çünkü hız sabitleyicisi nasıl aktif ediyoruz, nasıl devre dışı bırakıyoruz. Bunları da göstermeye çalışacağım. Böyle bir video hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi paralel parkı nasıl yapıldığını göstereceğim ilk önce. Vitesimizi D'ye alıyoruz. Daha sonra kamera tuşuna dokunuyoruz. Gördüğünüz gibi çevre görüş sistemi aktif oldu. Park asist, yani park asistanına tıkladığımız zaman şu anda bu yan yana duran arabalar paralel park yapılabileceğini, şuna bir daha tıklarsam bakın bu sefer de dikey park yapılabileceğini. Şu anda biz paralel park yapacağımız için paralel park kısmına getiriyorum. Bir de hangi tarafa park edeceğim? Diyelim şuradaki sağ tarafa park edeceğim. O zaman sağ tarafa sinyal veriyorum. Sağ tarafa sinyal verdim. Şimdi o alanı tarayacak. Sağ tarafta park yeri bulmaya çalışacak araba. Şimdi ne diyor? Park tarafı sinyalinizi verin diyor. Ve daha sonra arabayı ileri doğru hareket ediyoruz. Şu anda direksiyonu ben kendim kontrol ediyorum. Evet, boş park yeri bulundu ve durun ve geri vitese takın diyor. Hemen geri vitesi aldım arabayı. Bakın şu anda arabanın üstünde oto yazısı da çıktı. Şu anda oraya kendisi paralel parkını yapacak. Ben artık şey yapmıyorum. Direksiyonu ellemiyorum. Ve frenden ayağımı çektim. Araba geri geri gitmeye başladı. Direksiyon dönüyor. Bakın o alana kendisi parkını yapacak arkadaşlar. Evet. Ben şu anda hiç direksiyonu ellemiyorum. Geldi. Yanaştı. Yaklaştı arkadaki arabaya. Şimdi aracı geri sürünüz diyor. Park yardımı tamamlandı diyor. Ve arabayı paralel bir şekilde park etti. Ben şimdi ileri vitesimi atarsam arabayı biraz daha ileri çeker ve böylece paralel parkı tamamlamış oluyoruz. Bu kolay çünkü araba burada her şeyi kendisi yapıyor arkadaşlar. Bir de dikey park var. Şimdi bunu durdurayım. Birazdan dikey parkı göstermeye çalışacağım sizlere. Evet, şimdi dikey parkı göstermeye çalışacağım. Az önce şu karşı tarafa park ettim. Orası bayağı da geniş bir alan. Yani oraya da herkes park edebilir zaten diye düşünmeyin. Yani dar bir alan olsaydı da arabalar şu anda dik duruyor. Paralel dursaydılar da orayı araba kendi kendine park edebilirdi. Şimdi ben şuraya biraz daha dar diye, bakın orada göstermeye çalışacağım. Buraya da dikey park yapmaya çalışacağım. Şimdi yine aynı şey. Arabamız şu anda D'ye aldım. Sonra park asiste tıkladım. Bu paralel parkta müzik kesildi, dikkat ettiyseniz. Bir daha tıkladım. Bu sefer şey çıktı. Dikey park işareti çıktı. Yine nereye park edeceğim? Şimdi sinyalimi verdim. İlerliyorum. Bakın şu alana park edecek. Şurada mavi işaretli görüyorsunuz. O alana park edecek. O yüzden başlat diyorum. Şimdi park yerini buldu. Araba bakın şu yeşil gördüğünüz şu kutucuğa doğru ilerleyecek. Daha sonra oradan sonra geri gelip oraya park edecek. Şu anda etrafım müsait. Ben şimdi direksiyonu ellemiyorum. Bakın. Araba kendisi direksiyonu çevirdi. Evet. Geri sürün diyor. İleri sürün diyor. Biraz daha gitmemizi istiyor. Tamam. Şimdi geri vitesi alın diyor. R'ye aldım. Arkası da müsait zaten. Şu anda araba yine aynı otomatik bir şekilde o aşağıda görünen kutucuğa arabayı yerleştirecek. Ben direksiyonu ellemiyorum. Bakın devam ediyor. Şu mavi kutunun içerisine gayet güzel bir şekilde giriyor ve park yardımı tamamlandı diyor. Parkı tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ben bakın müzikte hemen park yardımı tamamlandığı için müzikte devreye girdi. Böylece park asistanının nasıl çalıştığını da size göstermeye çalışmış oldum arkadaşlar. Gayet de güzel yapıyor arkadaşlar. Yani bakın şu anda normal iki arabanın arasına park ettim dikey bir şekilde. Şu karşıdaki alanda az önce paralel parkı yaptım ama orası bayağı bir geniş bir alandı. Hani arabalar da dik durmuştu. Hani
paralel olsaydı arabalar daha güzel olurdu ama neyse, önemli değil. Yani en azından çalışma mantığını göstermiş oldum size ve bu gayet başarılı yapıyor. Bunu bu şekilde tanıtabilirim arkadaşlar. Teşekkürler. Akıllı park sistemi, yani kendi kendine park edebiliyor. Hem paralel bir şekilde hem de dikey bir şekilde park yapabiliyor. Şimdi onu göstermeye çalışacağım. Şu ileride solda iki aracın arasına park etmeye çalışacağım sizin için, size göstermek için. Şu anda arabam D konumunda, gördüğünüz gibi. Şu kamera tuşuna basıyorum ve daha sonra park asiste tıkladım. Gördüğünüz gibi müzik kesildi ve bana park tarafı değişikliği için sinyali girin. Yani park etmek istediğiniz tarafa sinyalinizi verin diyor. Ben şimdi sol tarafta şu gördüğünüz yere park edeceğim için sol tarafa sinyalimi veriyorum. Bakın oradaki sarı ışık da sol tarafa geçti. Şimdi ilerliyorum arkadaşlar. İlerliyorum. Şu anda direksiyon ben kendim kontrol ediyorum. İlerliyorum. Şimdi bana arabayı durun ve geri vitese atın. Yani park yerini tespit etti. Şimdi geri vitese attım arabayı. Sadece onu yaptım. Sonra elimi bıraktım. Şu anda ellerim serbest. Araç kendi kendine parkını yapacak. Şu anda vitesi görüyorsunuz. Kendi kendine dönüyor. Ben ellemiyorum. Hızlı bir şekilde dönüyor. Bakın iyice yerleşti. Arkadaki araca yaklaştı. Şimdi direksiyonu toparladı. Şimdi ileriye doğru gitmek için D'yi aldım. Aracı ileri sürünüz diyor. Yine ellerim serbest. Bu sefer araç ileri doğru gidiyor ve park yardımı tamamlandı diyor. Böylece otomatik parkı, paralel parkı tamamlamış oluyoruz. Müzik tekrar çalmaya başladı gördüğünüz gibi. Evet, paralel park bu şekilde. Arkadaşlar şimdi dikey parkı sizlere göstermeye çalışacağım. Kameraya tuşuna bastım. Park asisti yani tuşuna bastım. Bu sefer şuradaki tuşa bir daha bastım ve görüyorsunuz park etmek istediğiniz alanı gösteriyor. Şu anda mavi kutu içerisine aldığı yere park etmek istiyoruz. Başlat diyorum. Şimdi aracı ileri sürün diyor. D'yi aldım. Vitesi zaten D'deymiş. Müzik yine kesildi gördüğünüz gibi. Araba ileri doğru kendi kendine gidiyor arkadaşlar. Şu anda ben ellemiyorum. Biraz sağa doğru kırdı direksiyonu. Şimdi geri vitesi atın dedi. Geri vitesi attım. R'yi aldım. Aracı geri sürünüz diyor. Yine vitesi ellemiyorum. Bakalım ne yapacak. Evet. Gördüğünüz gibi arabayı dikey bir şekilde gayet de güzel park etti. Tamamlandı diyor. Evet arkadaşlar, şimdi de akan bir trafikteyken bu paralel park asistanını kullanabilir miyiz? Onu göstermeye çalışacağım. Şu anda şurada bir boş yer gördüm. Buraya yaklaştım. Kamera tuşuna bastım. Park asistanına tıkladım. Sağ tarafa sinyalimi verdim. İlerliyorum. Durun ve geri vites atın dedi. Arkada araba bekliyor. Ben şu anda ellemiyorum. Kendisi direksiyonunu kendisi ayarlıyor. Yandaki araba geçti. Bize kızdı mı? Kızmamıştır. Zaten fazla zamanını almadık. Geri sürün diyor. Geri gidiyoruz. Park yardımı tamamlandı diyor. Tek hamlede girdi ve parkını yaptı arkadaşlar. Şu anda parkımızı tamamladık. Akan trafikte de park yardımı bu şekilde.
arkadaşlar, Qashqai'nin özelliklerini anlatmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz sürüş konforumuzu arttırmak için Qashqai'lerde hız sabitleyici ve hız limitörü var. Özellikle uzun yollarda böyle hızımızı sabitleyerek daha konforlu bir sürüş sağlamak için geliştirilmiş bir özellik. Nasıl kullanıyoruz bunu? Şöyle. İlk önce hızımız bir kere, birinci kural 40 kilometrenin üzerine çıkmış olmamız lazım. Onun altında çalışmıyor, aktif olmuyor yani. Şimdi benim hızım şu anda 80 kilometrede. Mesela bunu aktif hale getirmek istiyorum. Hemen şuna tuşa dokunuyorum. Sonra şuradaki reset tuşunu aşağı doğru çektiğimde ekranda 88 kilometrede sabitlendiğim görülüyor. Daha sonra bu hızımı arttırmak istersem, hiç ayağım gazda değil şu anda, boşta, şu yukarı doğru iterek bu hızımı arttırabilirim. Mesela kaç? Şu anda 99, 100'e kadar çıkarttım. Şu anda 100'e sabitlenmiş vaziyette gidiyor. Hızımı azaltmak istersem yine aynı şekilde buradan tuşa dokunarak hızımı azaltabilirim. Peki devre dışı bırakmak için ne yaparız? Birinci yöntem, şu tuşa bastığım zaman devre dışı kalır hız sabitleyicisi. Bastım, şu anda devre dışı kaldı. Araba yavaşlamaya başladı. Ben şimdi tekrar devreye alayım bunu. Hızlandım. Tuşa bastım. Sonra aşağı çektim. Araba hız sabitleyicisi devrede. Bir ikinci yöntem devre dışı bırakmak için, frene dokunduğum anda da yine devre dışı kalır hız sabitleyicisi. Onun çalışma prensibi bu şekilde. Bir de mesela adaptif bir hız sabitleyicisi değildir buradaki. Yani öndeki araba yavaşladığında biz aynı hıza ilerlemeye devam ederiz. Yani yavaşlatmaz bizi. Ama onun dışında hız sabitleyerek bizim rahat bir sürüş sağlamamızı sağlıyor. Peki hız limitörü ne işe yarıyor? O da şu işe yarıyor. Hız limitörüne bastığım zaman devre dışı kaldı. Tekrar ona dokunduğumda hız limitörü şu anda devrede. Limit 10 yazıyor zaten. Yine aynı şekilde aşağı tuşu aşağı çektim. 94'te şu anda mesela. Şimdi ben gaza sonuna kadar basıyorum ama 94'ü geçmiyor araba. Yani şu anda ben gazı, ayağım gazda köküne kadar bastım ama 94'ü geçmiyor. Bu da işte yine güvenlik ya da sürüş konforu sağlamak için geliştirilmiş özelliklerden biri hız limitörü. Bir diğer özelliği de Qashqai'nin tabela okuma sistemi var arkadaşlar. Mesela şu anda en son gördüğü tabelayı okuyor. Hızı sabitleyeyim tekrar. Biraz hızlanalım. Ana yoldayız. Mesela 70'i gördü. Birazdan ekranda 70 yazısı çıkacaktır. Evet, çıktı. Mesela birazdan 50 tabelası var. Göreceksiniz. O 70 50'ye dönecektir. Tabelayı okuduktan sonra. Evet, 50'ye döndü. Ama burada tabela okurken sadece üçgen yuvarlak olan tabelaları okur arkadaşlar. Üçgen şeklinde, kare, dikdörtgen şeklindeki tabelaları okumaz. Bunu da bilmeniz gerekir. Ne işe yarar? Bazen oluyor ya, böyle belli bir hızla giderken acaba buradaki hız limiti kaçtı, tabelada kaç yazıyordu diye unuttuğunuzda oraya bakarak hemen bunu hatırlayabilirsiniz. Bu da güzel bir özelliktir. Ben bunu kullanıyorum sürekli. Evet. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler.